Bu bölümde Yeni Çağ felsefesinin önemli isimlerinden biri olan rasyonalist filozof Leibniz'in felsefesine genel bir bakış atacağız. Leibniz'in metafizik anlayışını yine onun kullandığı temel kavramlarla açıklamaya çalışacağız. 1646 yılında Almanya'nın Leipzig şehrinde doğan Gottfried Wilhelm Leibniz, gençlik yıllarında hukuk ve felsefe eğitimi aldı. Üniversitede felsefe bölümünden bireyleşme ilkesi adlı teziyle mezun oldu. Daha sonra hukuk ve felsefenin ilişkisini ele aldığı bir tezle hukuk doktorasını tamamladı. Genç yaşlardan itibaren politika, diplomasi ve hukuk alanlarında aktif rol aldı ve bu alanlarda birçok eser kaleme aldı. Leibniz, Descartes ve Spinoza gibi çağdaşlarının aksine sadece teorik bilgiyle yetinmedi. Teoriyle pratiğin uyum içinde olması gerektiğine inanıyordu. Uyumlu ve çok yönlü kişiliğiyle Leibniz, mezhepler arası farklılıkları azaltmaya, bir akademiler birliği kurmaya, tüm bilimsel çalışmaları tek bir çatı altında toplamaya, diller arası farklılıkları ortadan kaldıracak evrensel bir dil yaratmaya ve bilimsel bakış açısıyla dini bakış açısını uzlaştırmaya çalıştı. Felsefe de kendinden önceki filozofların doğru düşüncelerini alarak aralarındaki zıtlıkları gidermeye çalışan bir sistem kurmaya çalıştı. Leibniz sadece büyük bir filozof değil, aynı zamanda bir doğa bilimci, mühendis, dil bilimci, tarihçi, hukukçu, siyasetçi, eğitimci ve ilahiyatçıydı. İlgilendiği bilim dallarının bazılarına büyük yenilikler getirdi. Bazılarının da gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Aynı zamanda büyük bir matematikçi olan Leibniz, bugün matematikte onun adıyla anılan diferansiyel hesabı geliştirdi. Ayrıca bugün hala kullandığımız hesap makinelerinin ilk örneği sayılabilecek bir hesap makinesi icat etti. Gençlik yıllarında Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi önemli bilim ve felsefe merkezlerinde bulundu. Döneminin önde gelen isimleriyle tanıştı. Arnold, Malebranche, Boyle, Newton, Huygens ve Spinoza gibi döneminin önemli filozof ve bilim insanlarıyla tanıştı. Hayatı boyunca üzerinde çalıştığı projelerin çoğunu hayata geçiremeyen Leibniz, 1716 yılında Almanya'da hayatını kaybetti. Leibniz birçok alanda eserler kaleme almış olsa da felsefi eserlerinin çoğu ölümünden sonra yayınlandı. Leibniz'in Türkçe'ye çevrilen bazı eserleri şunlardır: Metafizik üzerine konuşma, Monadoloji, Teodice. Leibniz, Yeni Çağ filozoflarının çoğu gibi sistematik bir felsefe kurmaya çalıştı. Antik çağdan başlayarak tüm felsefe tarihini dikkatlice inceledi ve felsefi sistemini geçmişteki felsefi görüşlerden faydalanarak oluşturdu. Leibniz'e göre felsefe tarihinde yararsız hiçbir fikir olmasa da doğru düşünceye geçiş Descartes'in felsefesiyle başlar. Bu nedenle Leibniz'in felsefesinin çıkış noktasının Kartezyen felsefe olduğu söylenebilir. Descartes'in felsefeyi kesin bir bilim haline getirme çabasına benzer şekilde Leibniz de tüm bilimlerin ve felsefi öğretilerin doğru yönleriyle inşa edilmiş evrensel bir bilim kurmak istedi. Matematikteki düzen ve uyumdan çok etkilendi ve felsefe içinde matematikteki gibi yasalar bulmaya çalıştı. Aynı zamanda bu yasaları ve evrensel bilimi ifade edecek özel bir dil yaratmaya çalıştı. Leibniz'e göre, tüm bunlar başarıldığında en temel problemler bile matematikte olduğu gibi açık ve net bir şekilde çözülebilirdi. Ayrıca Leibniz felsefesini felsefe tarihinde monadoloji veya monatlar öğretisi olarak bilinen bir teori üzerine kurdu. Bu nedenle Leibniz'in felsefesini anlamak, monatlar öğretisini anlamakla başlar. Leibniz, felsefesini genel olarak Descartes'tan yola çıkarak ama birçok noktada Descartes'e karşı olarak geliştirdi. Leibniz, özellikle Descartes'in ikici töz anlayışına karşı çıktı. Ona göre her şeyden önce uzay veya madde töz olamaz. Çünkü tözün basit, bölünemez ve var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaması gerekir. Madde ise uzayda yer kaplayan, parçalardan oluşan, bölünebilen ve varlığı da parçaları arasındaki ilişkiye bağlı olan bir şeydir. Dolayısıyla madde töz olamaz. Leibniz buradan hareketle uzayın ne fiziğin ne de metafiziğin temel kavramı olmadığını, sadece ikincil bir kavram olduğunu ileri sürer. Leibniz'e göre temel ilke, Descartes'in düşündüğü gibi uzay değil, uzayın da temelinde olan güç ilkesidir. Leibniz, Spinoza'nın monist töz anlayışına da karşı çıktı. Spinoza,
Descartes'in ikiciliğine bir çözüm getirmiş ve tözün hem uzayın hem de düşüncenin altında yatan bir güç olduğunu söylemişti. Ancak var olan her şeyin bu sonsuz gücün bir parçası olduğunu söylemesi Leibniz tarafından kabul edilmedi. Leibniz'e göre var olan her şeyin altında yatan basit güç, yani töz bölünemez olduğu için var olanların tözün parçaları olması mümkün değildir. Tam tersine, bireysel olarak var olan her şey için bir basit ve bölünemez güç merkezi, yani töz vardır. Başka bir deyişle, Leibniz'e göre doğadaki her şey tek ve sonsuz bir tözün gücünün parçaları değildir. Aksine var olan her şey basit, bölünemez ve ilkel güçler olan tözlerden oluşur. Leibniz bu tözlere basit ve bölünemez güç birimleri anlamında monatlar adını verir. Leibniz monatları açıklarken bazen atom terimini kullanır. Tıpkı Demokritos ve Epiküros gibi filozofların atomları varlığın temel yapı taşları olarak görmeleri gibi, Leibniz de monatları varlığı oluşturan en temel birimler olarak kabul etmiştir. Monatlar da atomlar gibi ezeli ve ebedidirler. Yaratılmadıkları gibi yok da olmazlar. Doğada gördüğümüz bileşik nesneler, monatların bir araya gelmesiyle var olup dağılmasıyla yok olsalar da, monatlar bu varoluş ve yok oluştan bağımsızdırlar. Çünkü monatlar basittir ve parçalara ayrılamazlar. Ancak monatlar atomlar gibi maddi değil, ruhsal varlıklardır. Bu yüzden ne yer kaplarlar ne de şekilleri veya boyutları vardır. Leibniz'e göre sayıca sonsuz olan monatların her biri birbirinden farklıdır. Ancak monatlar uzayda yer kaplamadıkları, şekilleri ve boyutları olmadığı için birbirlerinden niceliksel olarak değil, niteliksel olarak farklılık gösterirler. Başka bir deyişle, Leibniz'in ayırt edilemezlerin özdeşliği ilkesine göre nitelik olarak aynı olan iki şey, birbirinden ayırt edilemeyeceği ve dolayısıyla özdeş olacağı için her monat bir diğerinden niteliksel olarak farklı olmalıdır. Bununla birlikte, bir monadın sahip olduğu her ayırt edici özellik veya onda meydana gelebilecek herhangi bir değişiklik, dış bir etkiden değil, kendi doğasında bulunan iç bir ilkeden kaynaklanır. Her monad, dışarıdan gelebilecek herhangi bir etkiyi imkansız kılan bir özgünlüğe sahiptir. Bir monad, hiçbir zaman diğer bir monadla etkileşime girmez, karışmaz ve sonsuza dek kendisi olarak kalır. Leibniz monadların bu özelliğini şu ünlü sözüyle ifade etmiştir. Monadların içine veya dışına bir şeyin girip çıkabileceği pencereler yoktur. Leibniz'e göre, birbirlerine açılan pencereleri olmayan monadlar, bireysel ve birbirlerinden farklı olsalar da yine de belirli benzerliklere ve ortak özelliklere sahiptirler. Her monad, ruhsal bir varlık olarak algıya ve eğilime veya arzuya sahip olmak bakımından diğer monadlarla benzerlik gösterir. En mükemmel ve en gelişmiş monadlar kadar en basit monadlar bile ruhsal varlıklardır ve bu nedenle belirli bir algıya ve eğilime sahiptirler. Leibniz buradan hareketle gerçekte sadece ruhların var olduğunu ve bu ruhların algılarının açıklığına göre belirli bir yetkinlik sıralamasında yer aldığı sonucuna ulaşır. Monadlar, kendi içlerinde sonsuz sayıda algı derecesine sahip oldukları gibi, monadlar arasında da algılarının açıklığı bakımından sonsuz bir derece farkı vardır. Düşük seviyedeki varlıkların, örneğin hayvanların algıları bulanık, karanlık ve bilinçsizdir. Yüksek seviyedeki varlıkların, örneğin insanların algıları ise açık, aydınlık ve bilinçlidir. Leibniz, bu iki algı derecesi bakımından hayvan ruhu ile insan ruhu arasında ayrım yapar. Hayvanlarda bulunan algıya sadece algı denirken, insanlarda bulunan algıya açık algı veya tam algı, yani apperception denir. Leibniz'e göre tüm monadlar, kendi algı kapasitelerine göre evreni temsil ederler. Veya Leibniz'in deyişiyle her monad, kendi bakış açısına göre evreni yansıtan canlı bir aynadır. Bu anlamda her monadın bir mikrokozmos olduğu söylenebilir. Ancak her monad birbirinden farklı olduğu için her biri evreni farklı derecelerde temsil eder ve algılar. Örneğin, Leibniz'e göre Tanrı en yüksek ve yetkin monad olarak her şeyi açık, net ve en uygun şekilde yansıtır. İnsan ruhuna karşılık gelen monad ise, evreni kısmen açık ve bilinçli bir şekilde temsil etmesine rağmen mutlak açıklıktan yoksundur. Doğadaki diğer varlıklara gidildikçe algının ve temsilin açıklığı azalır. Bu bakımdan Leibniz'e göre bir monadın evreni ne kadar açık bir şekilde temsil ettiğini onun ruhunun yetkinliği belirler. Leibniz'e göre
Cisim veya madde dediğimiz şey, bulanık bir algıdan başka bir şey olmadığı için, örneğin doğadaki taşlar veya mineraller en düşük seviyeli monatlardır. Leibniz'in monatlar arasında kurduğu bu yetkinlik sıralamasına göre monattaki maddi unsur edilgenliğe, ruhsal unsur ise etkinliğe ve eyleme gücüne karşılık gelir. Leibniz'in monatlar arasında algı bakımından bir fark ortaya koyması, ruh ile beden arasındaki ilişki sorununa getirdiği bir çözüm önerisi olarak görülebilir. Öyle ki Leibniz, var olan her şeyin onu oluşturan monatların yetkinliği ölçüsünde kısmen maddi, kısmen ruhsal olduğunu kabul etmiştir. Dolayısıyla ruh ile beden birbirinden tamamen ayrı olmadığı gibi ruhsal olan ile maddi olan arasında kökensel ve türsel bir fark da yoktur. Ayrıca ne Kartezyen ikiciliğini ne de Spinoza'nın ruh ile bedeni özdeşleştiren anlayışını kabul etmeyen Leibniz, insanlar, hayvanlar, bitkiler ve mineraller arasında kökensel bir benzerlik olduğunu ifade ederek farklı varlık türleri arasında mutlak bir kopukluk olmadığını kabul etmiştir. Leibniz'in monatlar öğretisi, onun bilgi teorisinin de temelini oluşturur. Leibniz, zihnin kendi içinden gelen ve doğuştan var olan ideler ile dışarıdan gelen deneysel ideler arasında bir ayrım yapar. Duyu organlarımızla edindiğimiz, yani deneysel ideler, diğer ide ve kavramlardan sadece zihnin dışındaki şeylerden kaynaklanmalarıyla değil, aynı zamanda açıklık ve netlikleriyle de ayrılırlar. Tıpkı Descartes'te olduğu gibi Leibniz'e göre de bir ide, karşılık geldiği nesneyi diğer nesnelerden ayırt etmemizi sağlayan özelliklere sahip olması ölçüsünde açık veya bulanıktır. Örneğin, en iyi örneklerini matematik alanında görebileceğimiz ideler açık ve nettir. Renk, tat, ses ve koku gibi ideler ise bulanıktır. Leibniz'e göre monatlar, algılarının açıklığı ölçüsünde yetkindirler ve cisim veya madde dediğimiz şeyler aslında maddi olmayan şeylerin bulanık algılarından ibarettir. Bu nedenle tat, ses, renk gibi bulanık deneysel idelerin açık ve net karşılıkları biçim, şekil, büyüklük gibi doğuştan gelen ideler olmak zorundadır. Dolayısıyla Leibniz, tüm açık ve net idelerin zihnin kendi içinden kaynaklanan doğuştan gelen ideler olduğunu savunmuştur. Böylece Leibniz'e göre, doğuştan gelen idelerle deneysel ideler arasındaki fark, tıpkı monatlar arasındaki fark gibi türsel olmaktan ziyade açıklık ve netliğe bağlı bir derece farkıdır. Leibniz, doğuştan gelen ideler anlayışını ünlü deneyci filozof John Locke'un boş levha, tabula rasa kavramına karşı çıkmak için yazdığı ve henüz Türkçe'ye çevrilmemiş olan İnsan Anlığı üzerine Yeni Denemeler adlı eserinde ortaya koymuştur. Öte yandan Leibniz, doğruluklar arasında da bir ayrım yapar. Bu ayrımı Monadoloji adlı eserinde şöyle ifade eder. Doğrular iki çeşittir. Akla dayalı doğrular ve olguya dayalı doğrular. Akla dayalı doğrular zorunludur ve karşıtları mümkün değildir. Olguya dayalı doğrular ise olumsaldır ve karşıtları mümkündür. Bu ayrıma göre zorunlu doğrular, örneğin matematiğin doğruları, mantığın temel ilkeleri olan özdeşlik ve çelişmezlik ilkelerine dayanırlar. Dolayısıyla zorunlu bir önerme, tersinin düşünülmesinin mümkün olmadığı veya tersinin düşünüldüğünde bizi bir mantık hatasına götürecek olan doğrulardır. Fakat olguyla ilgili bir doğrunun tersi, hiçbir mantık hatasına düşmeden düşünülebilir. Örneğin, bugün güneş doğdu olgusuyla ilgili olarak bugün güneş doğmayabilirdi ifadesini kullanmak bir mantık hatası içermez. Ancak Leibniz'e göre olgular, her ne kadar olumsal veya zorunlu değil gibi görünseler de tıpkı matematiğin önermeleri gibi zorunludurlar. Fakat bunların zorunlu olma sebepleri, özdeşlik veya çelişmezlik ilkesi değil, yeter sebep ilkesidir. Yani var olan her şeyin yeterli bir sebebi olması gerektiği ilkesidir. Böylece Leibniz'e göre özdeşlik veya çelişmezlik ilkesiyle açıklanamayan bir zorunluluk, yeter sebep ilkesiyle açıklanır. Yeter sebep ilkesi, Leibniz'in yeni çağda hakim olan mekaniken anlayışına karşı savunduğu teleolojik bir ilke olarak görülebilir. Temelleri büyük ölçüde antik çağda atılmış olan ve doğanın belirli bir amacı veya amaçlara yönelik olarak işlediğini varsayan teleolojik, yani ereksel doğa anlayışı, yeni çağda etkisini kaybetmiştir. Yeni çağ bilimi ve felsefesi büyük ölçüde mekanik bir evren anlayışına sahiptir. Bu anlayışa göre evrendeki her şey mekanik bir zorunluluk içinde işler. Leibniz,
Descartes ile birlikte büyük ölçüde felsefeye hakim olmaya başlayan mekanik doğa anlayışını tamamen kabul etmemiş, Aristoteles'ten beri süregelen organik veya teleolojik doğa anlayışını belirli ölçüde savunmuştur. Bu doğrultuda, kendi döneminin mekanik evren anlayışında felsefeden dışlanan bu ilkeyi felsefeye yeniden kazandırmak için büyük çaba harcamıştır. Leibniz, yeter sebep ilkesini şöyle ifade eder. Hiçbir doğru veya varlık, hiçbir gerçek önerme, onun neden böyle olduğunu ve başka türlü olmadığını açıklayan yeterli bir sebep olmadan var olamaz. Bu sebepler bizim tarafımızdan bilinmese bile.